Спасибо. Благодарю вас, пожалуйста, возьмите мне. Спасибо. Soçi havaalanında çok büyük değil ama güzel bir havaalanı. Evet, girdik arkadaşlar içeriye. Atetinden Yul Combo var, Atetli. Geleneksel kostümlerle çalışıyorlar. Mutfakları burada, bir fast zinciri burası. Bundan da bir deneyeyim, bunu merak ediyorum aslında. Burası tren istasyonu. Şu arkadaki kırmızı bina eskisi. Bu da yeni yapılmış. Kazan. Arkadaşlar herkese iyi geceler. Evet, bu sefer iyi geceler. Şimdi Krasnodar tren istasyonuna geldim ve birazdan Soçi'ye doğru yola çıkacağım. Ve son olarak da inşallah Kazan'a varacağız. Yani Kazan'a gidiyoruz. Bir hafta boyunca Kazan ve çevresini keşfedeceğiz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Burası Krasnodar tren istasyonu. Böyle önünde ufak bir büfe var. Şimdi içeri doğru gideceğim tabi. Evet, şuradan gideceğim. Yüksek ihtimalle. Şimdi içeri girip trenimi bulayım bakayım. Evet. Evet arkadaşlar, trenim birazdan gelecek. Şurada tabelada yazıyor. Saat 0:28 ve 56'da gelecek, yani kalkacak trenim. Şimdi bekliyoruz, tren geldiğinde trene geçeceğim yani. Bayağı da kalabalık bu arada burası. Burada garın içinde böyle sandviçler falan da bulabilirsiniz. 160 ruble, 100 ruble, 150 ruble. Atıştırmalıklar var. Evet, trenimi buldum. 641 ikinci sıradaki. Şu an saat 00:36, 00:46'da gelecek ve 56'da kalkacak. Yani trene binmek için 10 dakikamız var. Genelde böyle oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir yer buldum. Hemen size ne yaptığımı anlatayım sevgili arkadaşlar. Kazan'a gidiyoruz ve şimdi Krasnodar'a geldim. Krasnodar tren istasyonuna. Soçi'ye gitmek üzere. Trenimi bekliyorum. Çünkü Krasnodar havaalanı kapalı ve Soçi'den binmem gerekiyor uçağa. Dolayısıyla Soçi'ye gidiyorum. Şimdi trene geçeceğiz. Trenim de zaten gelmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi trenimi bulmam gerekiyor. 4. yol 3. platform. Bakalım, burası 4. yol. Herhalde bu taraf diye tahmin ediyorum. İnsanlar da bekliyor zaten. Ve şimdi trenimize geçeceğiz. Üçüncü vagondayım ve benim bineceğim vagona bak. Trende böyle kalabalık mı olur ya? Evet, kontrolden geçip bineceğiz trene. Şimdi gideceğiz. Evet, girdik arkadaşlar içeriye. Ve bakalım koltuğumda, yani yatağıma geçeceğim.
Böyle. Şurada evet. Спасибо. Вот это мой, да? Böyle açılıyor işte arkadaşlar burası. Bu arkadaş sağ olsun. Yardımcı oldu. Здравствуйте. Evet arkadaşlar yerleştim trene. Bu kompartımanlara Platzkart diyorlar. Açık kupe şeklinde yani. Yatağımı da çiçek gibi yaptım. Birazdan uyuyacağız artık. Sabah görüşürüz. Спасибо. До свидания. Спасибо. Evet indik arkadaşlar. Adler'e geldik şimdi. Dışarıya çıktım. Burası Adler tren istasyonunun önü. Ve böyle burada taksiciler sizi çeviriyorlar. Havaalanına götürmek için. Havaalanında buradan 10 dakikalık bir yol. Şimdi ben önce uygulamadan çağırmayı deneyeceğim. Eğer olmazsa bunlardan bir tanesine bineceğiz bakalım. Burası. Tren istasyonu. Biraz daha vaktim var. Hem şöyle size etrafı göstereyim hem de bir yiyecek bir şeyler arayayım. Yolum daha uzun. Şurada şavurma falan var ama bakalım bir şeyler bulalım ve yiyelim sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir pirog yani pişi aldım patatesli, bir de kahve aldım. Kahvaltımızı da böyle yapacağız artık. Şöyle bir büfeden. Evet arkadaşlar, kahvemi içerken birazcık da Soçi'yi şöyle en azından az bir göstereyim size. Arkadaşlar benim daha önce de anlattığım gibi buraya gelmemin sebebi Krasnodar Havaalanı kapalı 2022 yılından beri ve ben bir yere seyahat yapacağım zaman ya da biz hep beraber buraya geliyoruz. Soçi'ye, Soçi Havaalanı'na gelmemiz gerekiyor. Ve geldim. Hava şu an burada yaklaşık 0 derece. Soğuk diyebiliriz. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani tren yolculuğum 1'de başladı. 7.30'da bitti. 6.5 saat. Yataklı vagon. Gördüğünüz gibi Platzkart'ta yattım. Ve bilette 2300 ruble yani 23 dolar. Bu şekilde Soçi'ye kadar geldim. Şimdi de havaalanına geçeceğiz arkadaşlar. Taksimi çağıracağım ya da buradan alacağım, bakalım bu. Yani tren istasyonunun önündeki taksiler 1000 ruble diyorlar ama yapacak bir şey yok. Eğer taksi bulamazsam onlarla gideceğim ve havaalanına geçeceğiz. Buradaki taksilerden aldım arkadaşlar çünkü uygulamadan gelmedi. GPS'ler tam çalışmıyor burada. Bakalım şimdi bu abiyle arabasına gidiyoruz. Vaa, taksi güzelmiş ama. Это зарядку оставил. Оставили? 100 раз у них спрашиваю. Понятно. Ничего не забыли, ничего не забыли. Подожди, там ничего больше нет, да? Evet arkadaşlar, taksiye bindik. Сейчас я как его буду искать теперь?
Arkadaşlar havaalanına da geldik. Burası Soçi Havaalanı. Sevgili arkadaşlar. Şurada Krasnodar Kray bayrağı. Burası arkadaşlar. Evet, 10 dakikalık bir taksi yolculuğuyla geldik. 500 ruble ödedim. Şimdi içeri gireceğim. Tabii dedim ya, gelmişken sizlere buraları da en azından böyle bir gösteriyorum ki geldiğinizde işte nereye gitmelisiniz, nereden çıkmalısınız, en azından bunları siz de görün. Yani eğer zaten Krasnodar'a veya Kuzey Kafkasya'da bir yere gelmek isterseniz yüksek ihtimalle Soçi Havaalanı'nı kullanacaksınız. Ve oradan da bu izlemiş olduğum yolu izleyeceksiniz gelirken veya giderken. O yüzden çekiyorum biraz da bunları tabi, ama biliyorsunuz bugün inşallah Tataristan'ın başkenti Kazan'a gideceğiz ve orada devam edeceğiz. Şimdi uçağıma doğru geçeyim bakayım. Soçi çok güzel bir şehir. Şu karşıda zaten dağlar var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Orası Krasnaya Polyana. Yani buranın kayak merkezi diyebiliriz. Oraya da gideceğim bir gün. Ancak şöyle kabataslak şimdilik size Soçi'yi bir göstereyim. Burası da meşhur Olimpiyat Parkı. Yanılmıyorsam Soçi Park. Evet, havaalanının hemen önünde. Arkadaşlar şimdi valizimi vereyim. Bir rejistrasyonumu yapayım. Ve size biraz da içeriği göstereyim. Ardından zaten uçağımıza geçeceğiz. Soçi havaalanında çok büyük değil ama güzel bir havaalanı bence. Böyle şık kafeler falan var. Ve hediyelikler alabileceğiniz böyle yerler var. Şimdi benim kayıt işlemlerimi 14 ve 16. kontuardan yapacağım. Oraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar pasaport kontrolünden geçtik. Evet, havaalanının içi de böyle. Birkaç şöyle fiyatları göstereyim size. Çikolatalar 1050 ruble, 300 lira. Şöyle hediyelikler 2233 ruble, 700 lira diyebiliriz. 3500 ruble, 1980 ruble. Здравствуйте, ваш Восемь. посадочный. Где-то что видите? Управление, потом улица. Конечно, подождите. Спасибо. Благодарю вас, пожалуйста, возьми мне. Спасибо. Arkadaşlar birazdan uçuşumuza başlayacağız. Artık Kazan'da görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, indik Kazan havalimanına ve tabii şimdi yine bir artık taksi veya başka bir şey bulup şimdi otelime, daha doğrusu kiraladığım eve doğru yola çıkacağım. Buradan bir taksi aldım. Yani terminalin önünde bekleyen taksilerden bir tanesine bindim. Ortak kullanımlı taksi olacak. 1000 rubleye götürüyor, yani 10 dolar. Gideceğiz. Tam şehir merkezinde benim kalacağım ev. Evet, uçak 3 saat sürdü. Onu anlatayım size biraz. Şimdi ben aviasales.com'dan aldım bileti. Onunla ilgili ilginç bir şey var. Ondan bahsetmek istiyorum size. Yani bilete ilk baktığımda 12.000 ruble çıktı. 12.000 ruble de 4.000 lira falan yapıyor. Hemen tabii kendi sitesinden de havayolunun kontrol ettim. Orada 33.000 ruble çıktı. Yani 11.000 lira.
Öyle çıkınca tabii dedim yani bu bilette bir yanlışlık olabilir mi? Hemen bileti satın aldım. Ondan sonra iptal olursa diye de aslında bir de sigorta satın aldım. Toplam bir 4.000 lira ödedim. Ve 11.000 liralık biletle bu şekilde geldim. Yani gidiş dönüş olarak. Çok güzel oldu. Eğer siz de isterseniz bu web sitesini kullanabilirsiniz. Yani gerçekten inanılmaz bir fiyat çıkarttı. Evet, bu şekilde şimdi onu da size anlatayım dedim. Şimdi Kazan'a geldik. Tabii bu ilk video olduğu için arkadaşlar, Krasnodar'dan işte Soçi'den buraya gelişim ilk günüm ve daha fazlasıyla seyahat nasıl olur, seyahat bilgileriyle ilgili bir video oldu. Şimdi de eve gideceğim, evi gösteririm ve size biraz da tabii şehri göstermek istiyorum. Ardından tabii bugünkü videoyu herhalde noktalandırmış oluruz. Şimdi diğer müşterileri bekliyoruz bakalım. Eğer başka müşteriler gelirse hareket edeceğiz. Birazdan gelir dedi. С утра. Arkadaşlar, Kazan'da kar yağıyor. İlk anlarım böyle. Taksici sağ olsun getirdi ve şey diyor. 1,5 aydan beri güneş görmedik diyor. Bakalım. Evet, başlıyoruz. Kazan'dayız. Arkadaşlar, evime geldim. Burada da bir ev tuttum. Şöyle sizlere birazcık göstereyim içeriği. Böyle bir mutfak var. Mikrodalga var. Evet, böyle bir yatak odası var. Sadece bir stüdyo daire gibi düşünün. Dışarının manzarası da şöyle. Şu ilerisi Kazan Kremlini. Bakalım, merkezde sayılırız. Evet, burası da böyle bir yer. Yani merkezde bir daire. Fiyatı arkadaşlar gecelik 3.000 ruble. Yani 30 dolar. Ama her yere kolay ulaşım ve merkezi bir daire. Benim için önemli olan bu. Ve tabii interneti olması. İnterneti de var. Güzel yani, evde böyle. Şimdi tabii dışarı çıkacağım. Çünkü hava çok çabuk kararıyor burada. Saat 3.30. Yani dün gece başladık yolculuğa, biliyorsunuz. Hava karardı. Bakalım. Bir çıkalım dışarıya, hadi. İçeri girişte arkadaşlar böyle. Burada bir şey var. Kodu giriyorsun. Ev sahibi bana kodu söyledi. Hiç buraya gelmedi bile. Şuradan anahtarı alıyorsun. İçeri giriyorsun. Şimdi anahtarı bırakıyorum. Tekrar geldiğimde kodu gireceğim ve anahtarı alacağım. Bu şekilde yani, hiç eve gelmesine bile gerek yok. Banka transferiyle de parasını yolladım. Böyle yaptık yani. Merkezi ama evin, yani binanın içi biraz eski arkadaşlar. Eski bir yapı. Bayağı uzun. Yıllar öncesinden kalma sanırsam. Ama tabii dediğim gibi benim işimi görüyor. Hem yani temiz, internet var. Bu yeterli benim için. Oteller daha pahalıydı ve şeyde hostelde kalmayı da ben sevmiyorum pek. Kaldığım binanın sokağın görünümü de bu sevgili arkadaşlar. Şu binada kalıyorum, 5. katta. Evet. Kul Şerif Camii de şurada görünüyor. Yani gayet yakınız Kazan Kremlini'ne. Tabi orayı size yarın gezdireceğim, anlatacağım her şeyiyle. Şimdi şurada yakın çevreye bir bakalım ve bir şeyler yiyelim. En son biliyorsunuz sabah kahvaltısı yaptık. Arkadaşlar söyledim ya, yani burada şimdi bu videoyu artık ilk gelişim, buraya gelişim, yani ilk günüm, ilk anlarım olarak çektim. Tabi buraya nasıl gelirsiniz? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Siz de Türkiye'den gelirseniz aynı şekilde havaalanına geleceksiniz. Böyle paylaşımlı bir taksiyle şehir merkezine kadar gelebilirsiniz. 1100 ruble ödedim bu arada. Yani 11 dolar. Yanımda 2 tane bayan geldi. St. Petersburg'dan gelmişler onlar da. Beraber seyahat ettik. Oteli söyledim, uçağı söyledim. Ve buraya gelmek için tabii bir de sizin vize almanız lazım. O da 70 dolar desek. Yani tüm seyahat maliyetini en sonunda söylerim. Ancak şimdi evet, burada size birkaç yerleri göstermek istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar bir de size
şeyi anlatayım. Yani havaalanından geldiğinizde aslında 5 tane daha seçeneğiniz var toplam şehir merkezine ulaşmak için. Tren var. Aslında $1 geliyor. Benim çok vaktim yoktu. Hava kararıyor diye işin aslı. Hızlı davranmak için bildim ama yine hava karardı yani. Öyle veya böyle. Trene binebilirsiniz. 30 dakikada geliyor şehir merkezine. Birazdan göstereceğim. Zaten şeye geliyor. Tren istasyonu var. Onu göstereceğim size. Oraya geliyor. Ya da şeye binebilirsiniz. Otobüse binebilirsiniz. 197 numaralı otobüsü bulmanız gerekiyor havaalanından. Ve ona biniyorsunuz. Taksiyle gelebilirsiniz. Taksiler 2000 ruble diyorlar. Yani $20 civarı bir rakam. Aslında 30 dakikalıkta bir yol. Yani çok da fazla diyemeyiz ama sonuçta eğer gezmeye geliyorsanız pahalı oluyor. Yani her şeyi hesap ediyorsun. Ve ya da kendiniz araba kiralayıp oradan gidebilirsiniz. O da yine 30 dakika maliyetleri zaten onların da belli aşağı yukarı. Bu şekilde havaalanından şehir merkezine geliniyor. Arkadaşlar zaman zaman kar yağıyor. Tabi 0 derece ve -2 derece civarında bir soğukluk var ama çok da gezilmeyecek gibi değil. Ben daha soğuk bekliyordum ama yine de iyi, güzel bence. Merhaba, selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, burası tren istasyonu. Şu arkadaki kırmızı bina eskisi. Bu da yeni yapılmış. Kazan 1. Eğer trenle de gelirseniz bu istasyonlara varıyorsunuz. Tren binası da gerçekten çok güzel bir dizayna sahip, mükemmel. Bakar mısınız? Yüksek ihtimalle tabi Sovyet zamanı bir tren yolu diye düşünüyorum. Tabi bakarım, daha öncesi de olabilir. Çarlık zamanında da yapılmış olabilir. Bakmak lazım. Evet, burayı da ilk gelir gelmez size burayı bir göstereyim dedim. Güzel bir meydan, güzel binalar var yine. Şehir genel anlamda zaten güzel, mimari olarak etkileyici bir şehir. Arkadaşlar havayı kararttık biliyorsunuz. Size tabi bugün için en azından şu bilgileri vermiş olayım. Şimdi Kazan'ın nüfusu 1.3 milyonun üzerinde. Ve Rusya'nın 5. büyük şehri. 3. başkenti sayılıyor Kazan. Bu açıdan da önemli. Şehir Volga ve Kazanka nehirlerinin birleştiği noktada yer alıyor. Tabi bunların detaylarına yarın çok daha fazlasıyla ve önümüzdeki videolarda tabi değineceğiz. Yeni yıl süslemeleri hala duruyor tabi. Bu arada burası arkadaşlar bir nehir. Yani nehirin kolu, daha doğrusu kanal. Bulak kanalı bunun ismi. Volga Nehri ile Kazanka'yı birbirine bağlıyor. Yani sonradan yapılmış bir kanal. Kazan şehri yani Tatar ve Rus kültürünün yani muhteşem bir buluşmasını sunuyor diyebiliriz. İki kültürün de gerçekten etkilerini görebileceğiniz ender şehirlerden, hatta tek şehir diyebiliriz. Hatta şuradaki binaya da bakın. Şehrin etnik yapısını da sevgili arkadaşlar %48 Tatarlar ve %49 Ruslar oluşturuyor. Geri kalan kısmı ise diğer etnik gruplar oluşturuyor. Sosyal durumda burada böyle yani. Bu bina da arkadaşlar bu arada bankaymış. Evet, şehirde hem Ruslar hem Tatarlar hemen hemen eşit oranda yaşıyorlar. Dolayısıyla Tatarca ve Rusça resmi dil. Burası da yani bir özerk cumhuriyet. Kazan tabi şu an Rusya'nın ekonomik başkentlerinden de bir tanesi. Ve zamanında Kazan Hanlığı'nın da başkentliğini yapmış çok önemli
bir şehir. O zamanlardan bu zamana kadar halen ticari olarak gerçekten Rusya için, Kazananlı için ne kadar önemliyse halen de önemli. Şöyle kısmi bir yürüyüş turuyla aslında Kazan'daki maceramıza başlayalım istedim. Ve tabii şöyle bakın, şehrin artık tam merkezine doğru geldik ve haliyle kültürel objeler, dükkanlar ve birçok şey gözüme çarpmaya başladı. Burası da çakçakçı. Çak işte yöresel lezzetler, kültürler, hepsine yakından bakacağız. Bugün size gezimizin hemen hemen ana başlıklarını anlatmaya da çalıştım son bölümde. Tabi bundan sonra bir hafta boyunca buradayım arkadaşlar. Burası da Bauman Caddesi, meşhur Kazan'ın Arbat'ı diyebiliriz. Moskova'ya gidenler veya benim Moskova videolarımı izleyenler bilecektir. Arbat Caddesi'ne benziyor. Evet, böyle bir caddeye çıktım arkadaşlar. Şu karşısı Kazan Kremlini ve süslemelerine bakın. Tabi yüksek ihtimal uzak göremiyorsunuz. Daha sonraki videolarda göstereceğim tabii ki sizlere. Şimdi yemek yiyelim arkadaşlar biraz. Evet, yerel bir şeyler bulup yiyelim. Bugünü de böylelikle kapatalım. Tren yolculuğu 7 saat, 3 saat uçak yolculuğu, toplam 10 saat yolculuk. Gerçekten yorucu oldu. Burada da 2 saattir yürüyorum. Bayağı yoruldum yani. Evet, buraya geldim. National Food yazıyor. Yerel yemekler. Tubetey buranın ismi. Bakalım. Umarım kamerayla girmeye bir şey demezler. Ama böyle kendime hemen bir yer bulayım. Bakın, at etinden yul combo var, at etli. Eşpaçmak combo var. Tatarski çay, eşpaçmak, pimeni patatarski. Şundan söyleyeyim bir tane ya. At eti yemeyeyim ben şimdi. Taçmak combo var. Sup lapşa. Çay tatarski. Şundan alayım ben. Evet, böyle de geleneksel kostümlerle çalışıyorlar. Mutfakları burada, bir fast zinciri burası. Şimdi evet, söyleyelim yemeğimizi. Evet arkadaşlar, yemeğimi söyledim. Böyle birçok seçenek var burada. Spasibo большое. Spasibo большое. Böyle geleneksel kostümlerle de çalışıyorlar. Gayet güzel bir yer. Bakalım. Yemek gelince de gösteririm size. Arkadaşlar, bir Tatar mutfağına özgü öçtaşmak söyledim. Yani 3 pişmak aslında. 3 pişmiş demek herhalde bu. 3 köşesinden dolayı bu isim verilmiş. Bir de şey söyledim arkadaşlar. Şöyle lavaş içinde sucuklu bir tost gibi bir şey. Bakalım, yiyeceğiz. Buraya özgü yemekler. Bugün böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir de Tatar çayı söyledim. Bir farkı var mı onu bilmiyorum. Bundan başlayacağım bakalım. Bu da dana sucuk bu arada. Böyle. Tost gibi bir fazla. Ama ekmeği biraz farklı. Yine de güzel. Bundan da bir deneyeyim. Bunu merak ediyorum aslında. Patatesli ve etli. Bu bayağı güzel bir şey. Çay da kendine özgü. Evet arkadaşlar, bugünlük burada bitirelim artık. Yarın tabii sizin için bir sonraki videoda çok daha güzel yerleri göreceğiz. Kazan'ı, Kazan tarihini, Tataristan tarihini derinlemesine inceleyeceğiz. Her şeyi
konuşacağız, anlatacağız, gezeceğiz, göreceğiz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. En kısa sürede tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.